Milyonlarca ve milyarlarca ışık yılı uzaklıklarda bulunan ve sayılarını ifade etmekte dahi zorlandığımız galaksileri acımasızca birbirinden ayıran, bir daha asla aynı karede görünmemeleri için onları sonsuzluğa sürükleyen ve evrenin genişlemesini hızlandıran karanlık enerjinin tam şu anda oturduğunuz odada sizi çepeçevre sarıyor olma düşüncesi beni her zaman ufak da olsa ürkütmüştür. Tüm evrene hükmeden o görünmez güç her nefes alışınızda, uyuduğunuz odada, gittiğiniz her yerdedir. Yine de sanki bir enerji kalkanı ile korunuyorsunuz da size dokunamıyor gibidir. Şu anda bedeninizi size zarar vermeden izleyen karanlık enerji, rakamları telaffuz dahi edemeyeceğimiz çağlar boyunca sabırla bekleyecek ve zamanı geldiğinde sizin için farklı bir adla geri dönecek. Varlığınızı evrenden silmek için. Çeyrek asır önce karanlık enerjinin varlığını keşfettiğimizde evrenin hangi senaryolarla yıkılacağını görmeye başladık. Ya sonsuza kadar genişlemeye devam edecek ve karanlık bir çöle dönecek, ya kendi üzerine tekrar geri çökecek veya geçişlerle yeni evren ya da evrenler meydana gelecek. Bunlara ek olarak hepsi birbirinden havalı, patlamalı, çatlamalı birkaç son daha var ve neredeyse tamamı karanlık enerjinin alacağı küçük bir sayısal değere bağlı. Fakat size şimdi asıl korkmamız gereken şeyin temelini anlatayım. Evrendeki her şeyi silip yok edin, karanlıkla baş başa kalalım. Her şey derken bir saniye beni silme, geri getir, bir şey anlatıyorum. Elimde şu demir topu boş uzaya bırakıyorum. Maddenin uzayın eğriliği üstündeki etkisini örneklemek için gergin battaniye örneğini anımsayın. Tamam. Şimdi bu demir top da kütle sorununda uzayı bükecektir. Genel görelilik açısından bakarsanız bu demir top ne kadar büyük kütleliyse, sıcaksa ya da iç basıncı yüksekse uzayı eğmesi o kadar fazla olacaktır. Aslında tam manasıyla bir enerji çeşidi olmamasına rağmen basınç da büyük oranda kütle gibi davranır. Yani kütle çekimsel bakış açısıyla basınç çeker. Bu demirin kütle çekimsel etkisini hesaplamak için sadece kütlesini değil, basıncını da hesaba katmanız gerekir. Peki salınan bu demir top, bildiğimiz anlamdaki basınca değil de negatif basınca sahip olsaydı bu ne anlama gelirdi? Eğer bu topun negatif basıncı olsaydı, uzaya eğme etkisi bakımından sahip olduğu kendi kütlenin etkisini ortadan kaldırma gücüne sahip olurdu. Basınçla ilgili bunları bilmemiz şu an için yeterli. Yoğunluğu zaten biliyorsunuz. Uzayın bu bölgesinde çok şey var, çok yoğun, az şey var, az yoğun. Bunları anlatmamın sebebi şu. Evrendeki bir maddenin basıncı ve yoğunluğu arasındaki ilişki durum denklemi parametresi denilen ve W harfiyle gösterilen bir sayı ile gösterilir. Yani basıncı yoğunluğa böl, sayıyı elde et, hepsi bu. Mesela şu anda bu videoyu izlediğin cep telefonunun durum parametresi 0'dır. Ya da elinde tuttuğun bardağın, giydiğin kazağın, bindiğin otobüsün, masanda pineklemekte olan kedinin, üzerinde yaşadığın dünya adlı gezegenin, diğer gezegenlerin, yıldızların ya da galaksilerin, yani normal madde adına bildiğin her ne varsa bunların durum parametresi 0'dır. Hiçbirinin basıncı yoktur. Nasıl olamaz dediğini duyuyorum ama çok az sabır, anlatacağım. Işığın yani elektromanyetik radyasyonun radyo dalgasından gama ışınlarına her ne varsa hepsinin durum parametresi 1/3'tür. Karanlık maddenin de durum parametresi 0'dır. Yani basıncı yoktur. Karanlık enerjinin durum parametresi ise şimdilik -1 olarak düşünülüyor. Şimdi normal maddelerin basıncı yoktur meselesini açıklığa kavuşturayım. Saydığım her nesne, kaşık, telefon, yıldız, galaksi, karanlık madde, bunların tamamı evrensel ölçekler göz önüne alındığında toz olarak kabul edilir. Bildiğimiz toz. Toz modelinde maddenin iç basıncı 0'a aşırı derecede yakındır. Çünkü içindeki moleküller ya da parçacıklar neredeyse serbest halde hareket ederler. Yıldızlar ya da galaksiler de basınca sahiptir ama bunların hepsi evrenin genişlemesini etkileyecek kadar büyük bir basınç oluşturmazlar. Bu sebeple tamamının basıncı 0 kabul edilir. Bizi ilgilendiren, yani evrenin sonunu getirecek olan karanlık enerjinin durum parametresi kaç? Eğer karanlık enerjinin değeri -1/3'ten küçükse evren sonsuza dek daha da hızlanarak, yani hızlanması da hızlanarak genişlemeye devam edebilir. Eğer -1/3'ten büyükse yavaşlayabilir ve kütle çekimi galip gelerek evren kendi üstüne çökebilir. Karanlık enerji -1 değerini aldığında ise evren şu anda olduğu gibi ivmelenerek genişlemeye devam eder. Odanızda dibinize kadar gelen karanlık enerjinin galaksi kümelerini ayırıp size hiçbir şey yapmamasının bir sebebi var. Karanlık enerji evreni sürekli genişleterek yeni vakum alanları, yani evren bölgeleri oluşturuyor, büyük ölçeklerde her şeyi birbirinden uzaklaştırıyor ve bunu artan bir hızla yapıyor.
Gökyüzünün neresine bakarsanız bakın, neredeyse bütün galaksiler bize göre uzaklaşıyor. Sadece kütle çekimiyle birbirimize sıkı sıkıya bağlı olduğumuz yerel gökada kümemizdeki galaksiler ve buna benzer durumda olanlar karanlık enerjinin acımasızlığından etkilenmiyor. Karanlık enerji kütle çekimiyle birbirine sıkı sıkıya tutulmuş yapıları birbirinden ayıramaz. Çünkü kütle çekimi çok uzun zaman önce bu savaşı kazanmıştır. Örneğin Andromeda galaksisini, Üçgen galaksisini, Büyük ve Küçük Magellan bulutlarını karanlık enerji bizden ayırıp uzaklara götüremez. Evrenin sonu gelse de bu gerçekleşmez. Şu anda bunu yapamıyorsa gelecekte herhangi bir anda da yapamayacaktır. Galaksiler içindeki yıldızları da birbirinden ayıramaz, gezegenleri de. Karanlık enerjinin gazabından uzak durmak istiyorsanız evrende kütlesel bir formda kalmalısınız. İşte o zaman güvendesiniz demektir. Bedeniniz sıkı sıkıya kuvvet alanlarıyla birbirine bağlı olduğu için karanlık enerji bunu hiçbir zaman çekip alamaz, sizi parçalara ayıramaz. Odanızdayken her yeri kaplayan bu enerji şu anda ve gelecekte sizin için zararsızdır. Durum parametresi -1'den büyük olduğu sürece. Yıkıcı soru şu: peki ya karanlık enerjinin durum parametresi -1'den küçükse? Eğer W yani durum parametresi -1'in milyar kere milyarda bir bile altındaysa bay karanlık enerji Mısırhay'da dönüşecek ve evrenin sonu acı verici olacaktır. Çünkü şu anda karanlık enerjinin yoğunluğu evren genişlese de sabit kalıyor. Fakat W -1'den küçük herhangi bir şey ise karanlık enerjinin yoğunluğu sabit olmayacak, durmaksızın artacak ve o zaman göksel şeyleri sadece uzaklaştırmakla kalmayacak, onları parçalamaya da başlayacaktır. Evrenin kontrolünü kaybeden karanlık enerji artık karanlık olmaktan çıkacak ve hayalet enerji adıyla evrendeki büyük yırtılmayı başlatacaktır. Tam şu anda evren 200 milyar yaşındayken. Etrafıma baktığımda gördüğüm şeyi tek kelimeyle ifade edecek olsam bu çözülme olurdu. İlk uzaklaşanlar ve gözden kaybolanlar birbirlerine en zayıf bağlarla bağlı en büyük galaksiler oluyor. Yüzlerce ya da binlerce galaksinin oluşturduğu devasa galaksi kümelerinin kullandığı ışık yılları uzunluğundaki boş yollar daha da genişliyor, büyüyen kozmik boşluklara doğru galaksiler birer birer kayarak yok oluyor. İç içe geçmiş gibi görünen en kalabalık, en devasa galaksi kümeleri dahi kendilerini dağılmış halde buluyorlar. Evrendeki en büyük yapılar olan bu kozmik ağların kopuş süreci 2 milyar yıl boyunca devam edecek ve biz bunun etkilerini ışık hızının yavaşlığı yüzünden uzun süreler boyunca hissetmeyeceğiz. Kendi galaksimize geri dönüyorum. Evrenin yok olmasına 140 milyon yıl kaldığında ve büyük yırtılma artık bizim galaksimize geldiğinde ise her şey daha da belirgin hale geliyor. Gökyüzündeki yıldızlar, özellikle Samanyolu'nun kenarlarında bulunan yörüngelerinde dönmek yerine partiden birer birer eksilen konuklar gibi süzülüp gittiklerini görüyorum. İronik bir şekilde evren genişledikçe kozmik ufkumuzun daha da daraldığını görüyorum. Milyon yıllar geçiyor ve gökyüzü yavaş yavaş iyice kararıyor. Sanki tüm galaksimiz buharlaşarak yok oluyor. Bu noktadan itibaren yıkım daha da hız kazanıyor. Son ana 7 ay kala hayalet enerji artık Güneş sistemimize varıyor. Gezegenlerin yörüngelerinin artık daha da tuhaflaştığını, hiçbir yasaya uymadan hareket ettiklerini görüyorum. Neptün, Uranüs ve sonra Satürn, ardından Jüpiter, Mars, büyümekte olan karanlık tarafından teker teker yutuluyor. Ve nihayetinde son saate girdiğimizde dünyaya ulaşan hayalet milyarlarca yıldır bize eşlik eden ayı çekip alıyor, gezegenimizi de güneşten uzaklaştırıyor. Karanlığın en dibine yapayalnız gömülüyoruz. Fakat bu yalnızlığımız uzun sürmüyor. Sağlam olan tüm yapıların içlerindeki genişleyen boşluğun itişiyle zorlanmaya başladığını izliyorum. Dünyanın atmosferi yukarıdan başlayarak giderek inceliyor. Gezegenimizin iç kısmındaki tektonik hareketler değişen kütle çekim kuvvetlerine kaotik bir şekilde karşılık veriyor. Dünya çok hızlı bir şekilde parçalanmaya başlıyor ve bu yok oluş esnasında yıkımın geldiği uzaydan izliyorum her şeyi. Gezegenimiz de yok olduktan sonra saniyenin en küçük anlarında evrendeki her molekül dağılmaya başlıyor ve atomlar birbirlerinden ayrılarak içten dışa doğru imha oluyor. Bu noktanın ötesinde artık kimse bir şey izlemese de yıkım son hızıyla devam edecek. 10⁻⁹ saniyede sıra çekirdekleri atomların merkezindeki ultra yoğun maddeye gelecek, kara deliklerin akıl almaz ölçüdeki yoğunlukları paramparça olmaya başladığında uzayın dokusu dahi yırtılacak.
Ve o son anda etrafımı saran hayalet enerji, farkına dahi varmadığım bir süre içinde evrendeki son şey olarak varlığımı sonsuza dek yok edip varoluşun tek sahibi olarak bilinmezliğe kaybolacak.